Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir projeyle karşınızdayım. Tam bir ay gibi uzun bir süre verdim. Bir türlü projemi tamamlayamadım. Önce başladım, küçük oldu. Sonra tamamen düşündüm. Bu kaza başladım, ördüm ve küçük oldu. Tamamen söktüm baştan sona kadar ve baştan ördüm düşünün. Öyle bir süreç. Çünkü ben içime sinmeyen hiçbir şeyi tamamladığım zaman hoşuma gitmiyorsa baştan tekrar sıfırlıyorum. Onunla aynı şekilde devam etmiyorum. Evet, ve sonuç gerçekten mükemmel oldu. Şöyle gösterelim. Şahane bir kazak oldu. Bakın, yaka detaylarımız yakadan başlamalı. Süper bir kazak oldu. Benim çok içime sindi. Biraz böyle salaş örmek istedim. Bu sene İstanbul çok soğuk oldu. Ve bu tarz bence kazaklar gerçekten çok gerekti bu sene için. O yüzden de bu sene böyle salaş güzel bir kazağım olsun istedim. Gri ip ve içerisine de koyu gri ile simler kattım ve bu güzel kazağı elde ettim. Her zamanki gibi S bedene göre hazırladım ama gördüğünüz gibi gayet salaş bir model. M bedeni hatta L bedeni bile olabilir ama salaş durmasını istiyorsanız tabii ki sayıları ne yapmanız gerekiyor? Büyütmeniz gerekiyor. Öncelikle şunu söyleyeyim. Model hem yakadan başlamalı hem böyle İtalyan lastik tipi yaptım iğneyle ilmek kapatma yöntemiyle. Çok basit bir proje diyemeyeceğim. Videoyu güzelce izleyin, notunuzu alın. Ondan sonra tam kafanıza yattığı anda ne yapabilirsiniz? Siz de bu güzel kazağı örmeye başlayabilirsiniz. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olmayı, beni takip etmeyi ve desteklemek amacıyla bir beğeni ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Bu projemin ve diğer bütün projemin detaylı fotoğrafları Instagram hesabımda mevcut olacak. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Linkini açıklama kısmına ekleyeceğim. O zaman iyi seyirler. Evet, kazağımızın şöyle genel görünümünü göstermek istiyorum. Bakın, gayet salaş, güzel bir kazak oldu. Henüz ütü veya bloklama yapmadım. Şu an en natürel haliyle görüyorsunuz. Yaka detayımız süper. Burada biraz fondötenize olmuş. Bloklama yapacağım. Aynı zamanda temizlenecek. Bakın, harika bir çalışma oldu. Çok salaş, böyle rahat, güzel, spor bir model olmasını istedim. Ve o şekilde de oldu. Zaten videolarda, fotoğrafta göreceksiniz. Gayet geniş. Beden olarak da crop değil, bir tık uzun bir yapısı var. Şu yaka detayındaki Y vurgu gerçekten şahane. Şimdi hemen ölçülerini paylaşayım sizlerle. Evet, en genişliği şöyle 50 santim, gayet geniş. Boyuna bakalım. Boyunu şu tepe kısımdan ölçtüğümüz takdirde, bakın şu kısımdan ölçtüğümüz takdirde 58,5 santim. Şu yaka kısmından, yaka düşürme yaptık ya, o kısımdan ölçtüğümüzde ise şöyle bakın 54 santim uzunluğunda. Kolu gayet geniş ve salaş oldu. Şöyle kolun en olarak ölçüsünü paylaşmak istiyorum. Toplam 22 santim enimiz var. Boya bakalım. Boy kısmı da lastikten itibaren 64 santim uzunluğunda. Kol gayet dökümlü, salaş bir şekilde duruyor. Toplamda 500 gram ip kullandım. Ben sarma iplik kullandım. Sizler orta kalınlıkta kışlık iplerde tercih edebilirsiniz. Sarma ipliğin arasına da simli iplik karıştırdım ve bu modelimi elde ettim. Evet, lastikle başlıyoruz. Şöyle kendi kullanacağım ipten farklı bir ipim var. Onunla 50 tane ilmek atıyorum. Evet, 50 tane ilmeğimi attım. Şimdi arkada ters, önde düz ve arkada ters olmak üzere toplamda 1, 2, 3 sıra örüp geleceğim. Bu ilmeklerimiz artırma eksiltme yapmadan 50 tane ilmeğim var. Bu ilmekleri arkada ters, önde düz olacak şekilde toplamda 4 sıra örüp geliyorum. Evet, bakın bu şekilde 6 sıra ördükten sonra şimdi esas ipimi alıyorum. Esas ipimi devreye sokuyorum ve bununla yine önde düz, arkada ters olacak şekilde 6 sıra örüyorum. Bakın artık pembe iple işimiz bitti. Hatta bunu şöyle keselim. Şimdi direkt kendi ana rengim olan gri ile esas kazağı öreceğim ipimle önde düz, arkada ters olarak bu pembenin üzerine şöyle bir 6 sıra öreceğim.
Evet, 6 sıra 50 ilmeğimi bakın düz olarak ördüm. Önce pembe iple ördüm. 4 sıra, ardından 6 sıra gri iple ördüm. Şimdi örgünün arka yüzündeyiz. Bu aşamayı iyi seyretmenizi tavsiye ederim. Şimdi bakın ilk 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 1, 2. Ardından bakın şu aşağıda diş diş görünen ilmeklerimiz var. Bu ilmekler bizim için çok önemli. Şimdi bu ilmeklerden ilkinden başlayarak şöyle sırayla alıyorum. Birincisini alıyorum. Şişime takıyorum ve düz olarak ördüm. Şimdi sıradakini alıyorum, ikincisini. Şişime takıyorum ve düz olarak örüyorum. Üstteki ilmeklerden, grilerden 2 taneyi ters olarak örüyorum. Alttakilere geliyorum. 2 taneyi yukarı çekiyorum. Şişime takıyorum. Düz olarak örüyorum. Yani 2 tersi yukarıdan yapıyoruz. 2 düzü bu aşağıda görülen diş diş ilmeklerden yapıyoruz. Burada önemli olan nokta hiçbir ilmeği atlamamamız. Özellikle de şu diş diş görünen, mesela atıyorum bunu yapacakken buna geçerseniz sonrasında örgünüz bozulur. Bunların hiçbirini atlamadan sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlıyorum. Evet, bütün ilmeklerimi aynı şekilde örerek şişime geçirdim. Şu an şimdi 100 tane ilmek var. 50 tane ilmeğim vardı. İkişer tane de aşağıdan aldık 2 katı olarak. 100 tane ilmeğim oldu. Şimdi bakın bu aşamada ne yapıyoruz? Artık şu pembe ipli olan işimiz bitti. Bunu şöyle gri ipime zarar vermeden, ana ipime zarar vermeden keserek çıkarıyorum. Evet, pembe ipi tamamen şişimden çıkardım. Şimdi bakın kendi ana rengimle devam ediyorum. Modelim oluştu. Şahane bir lastik modeli. Şimdi bir kitleme yapacağız. Şöyle başlangıç ve bitiş ipimizin yerlerini değiştireceğiz. İlmeklerin. Ardından da örmeye başlıyorum. Şimdi bakın 2 ilmeğimi, ipim önde, ters olarak görünüyor zaten. Ters olarak örüyorum. Sıradaki 2 ilmeğimi düz, sıradaki 2 ilmeğimi ters, sıradaki 2 ilmeğimi düz olarak artık ilmekleri gördüğüm şekliyle 2 ters 2 düz olarak istediğim uzunlukta lastiğimi öreceğim. Bakın lastiğimizin temelini attık, modelimizi oluşturduk. Bundan sonrası çok kolay. Sadece klasik 2 ters 2 düz örgüyle lastiğimizi istediğimiz uzunlukta öreceğiz. Daha sonra şu kısma bir ütüş yapacağım. Burayı dikerek birleştireceğim. Bakın 2 düz 2 ters şeklinde ördükçe modelimiz iyice kendini gösterecek. Şimdi ben lastiği belli bir uzunlukta öreceğim. Daha sonra ne kadar ördüm, kaç santim ördüm sizlerle paylaşacağım. Şu an şişimde 100 tane ilmeğim var. 100 tane ilmek üzerinden de lastiği bitirdikten sonra robamızı kuracağız artık. Evet, yakayı ben belli bir uzunlukta ördüm. Ardından da normalde 3 milimle ördüm. 5 milime geçtim. Şimdi robaya geçiyoruz artık. Robayı 5 milimle öreceğiz. Yakayı 3 milimle ördüm. Şöyle bakın tam 7 santim uzunluğunda yakamız.
Hemen roba sayılarını göstermek istiyorum. Toplamda 118 tane ilmeğim var. Kollar 20'şer ilmekten oluşuyor. Arka 26, ön 36, roba kısımları ise 4'er ilmekten oluşuyor. Şimdi yaka düşürmeyle başlayacağız. Yaka düşürmeyi yaparken de aynı zamanda robamızı da belirleyeceğiz. Şimdi bakın. Roba başlangıcımız şu kolla arkanın başlangıç kısmı olan kısım. Buraya şimdi ben sarı ayracımı takacağım. Bu da bizim sıra başımızı gösterecek. Sarı ayracımı takıyorum. Şöyle 4 tane ilmeğimi örüyorum roba için. Hemen ayracımı takıyorum. 26 tane arka için örüyorum. Evet, 26 tane ilmeği arka için ördüm. Hemen şöyle ayracımı takıyorum. Soldaki roba için arkanın sol kısmında kalan 4 tane ilmeğimi örüyorum ve ayracımı takıyorum. Şimdi nereye yapmış olduk biz? Bakın, sıra başından başladık. 4 tane roba ilmeğini ördük. 26 tane arka için ördük. 4 tane roba ilmeğini ördük. Şimdi bulunduğum noktadan bakın direkt dönüyorum. Önce arkayı öreceğiz. Yaka düşürme yapacağız. Şöyle ayracımı aktarıyorum. Bakın son ördüğüm ilmeği şöyle arkaya vererek ikili bir görüntü oluşturuyorum. Bu arkada önde açıklık olmaması için gerekiyor. Şimdi bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Önce 4 tane ilmeğimi ördüm. Ardından 26 tane ilmeğimi örüyorum. Evet, 26 tane ilmeği ördüm. Şimdi bakın ayracımı aktarıyorum. 4 tane de roba ilmeğini örüyorum. Ayracımı aktarıyorum ve örgümün ön yüzünü çeviriyorum. Şimdi bakın başladık, gittik ve geldik. Sadece arkayı ve kenarlardaki 4'er tane robayı örmüş olduk. Şimdi hemen ayracımı aktarıyorum. Şöyle bakın, ilmeğimin başına bir tane doluyorum. Aradaki 4 tane ilmeğimi ördüm. Sonra geldim bakın kol kısmından, pardon kol diyorum, arka kısımdan ilk artırmamızı yapacağız. Hemen ayracımı aktarıyorum. Şöyle bakın çektim ipimi, bir tane artırdım. Arka için ayırmış olduğum 26 tane ilmeğimi örüyorum. Yani sadece şu kısımdan artırma yapacağız bu ön yüzde. Bu arkanın şu kısmından bir tane, bu kısmından bir tane artırıyoruz. Şu kısımlardan artırma yapmayacağım. Hemen şu 26 tane ilmeğimi örüyorum arka için ayırdığımız. Evet, 26 tane ilmeğimi ördüm. Şimdi soldan da bir tane artırma yapacağım. Soldan artırma yaparken böyle bakın sol şişimle, şu an ilk sıradayım ya, 5 numaraya geçince zorlanıyorum. Sol şişimle şöyle ilmeği çekiyorum. Ön kısımdan giriyorum ve bir tane ilmek artırıyorum. Şimdi arkada 26 tane vardı. Bir tane arkanın sağından artırdık 27, bir tane buradan artırdık 28. Ara ilmekleri düz olarak örüyorum. Bakın şu arkada başına doladığımız ilmeği de tekli olarak örüyorum. Burada sakın çiftli olarak örmeyin, artırma yapmış olursunuz. Şimdi örgümü tekrar çeviriyorum. Arka yüzde yine bakın şu son ilmeği yine böyle yaparak kapatacağım. Şimdi arkada ilmeklerimin hepsini ters olarak örüyorum. 4 tane roba ilmeğini ördüm. Arka için ayırdığım 26 artı 2 artırma yaptığım ilmek 28 ilmeği örüyorum. Evet, şimdi geldim ayraç kısmına. Ayracı aktarıyorum. Şuradan 4 tane roba ilmeğini de örüyorum ama bakın şu başına doladığımızı ikili olarak örüyorum. Evet. Şimdi örgünün ön yüzündeyim.
Bu orta kısımdan, yani arkanın sağından ve solundan artırma yaptık. Roba kısımlarını sadece kendisini ördük, artırma yapmadık şu kısımlarda. Şimdi bu kısımdan da artırma ile başlıyoruz. Şöyle bakın, ayracımı çıkardım. Şuradan ilmeği çekiyorum. İpimi arkaya verelim. Evet, bunu şöyle bir tane artırma yapıyorum. Ardından ayracımı takıyorum. Aradaki 4 tane ilmeğimi örüyorum. Geçiyorum. Buradan yine bir tane artırma yapıyorum arka kısımdan. Ara ilmeklerimi örüyorum. Diğer roba noktasına kadar. Geldim diğer roba noktasına. Yine şöyle bakın, ipi çekiyorum. Buradan bir tane ilmek artırıyorum. Şimdi şu 4 tane ilmeği de örüyorum. Burada bir ilmek yemişim sanırım fark etmeden. Bakın, normalde 4 taneydi ilmeğim, 3'e düşmüş. O yüzden şunu da öreceğim. Evet, şimdi soldan da bir tane artırma yapmam gerekiyor. O yüzden şunu bakın, çektim. Bir tane artırmamı yapıyorum. Şimdi örgümü çeviriyorum. Bütün ilmekleri şu ilk ilmeğimi şöyle çevirerek, artırma olmasın diye, bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Ayracımı aktardım. Arka olan ilmeklerimi de örüyorum. Evet, arka için olan ilmekleri ördüm. Şimdi şuradaki ayracımı aktarıyorum. Bu roba noktasındaki 4 tane ilmeği de örüyorum ve örgümü çeviriyorum. Bakın, şimdi burada bir tane artırma yapmıştık. Şimdi ne yapacağız? Hemen buradan bir tane artırmamı yapıyorum. Yine soldan. Bakın, şu noktadayız. Buradan hemen bir tane artırmamı yapıyorum. Şöyle ilmeği çekiyorum. Çapraz olarak. Simler o kadar çok beni yordu ki, simli ipler. Hemen bir tane ilmeğimi bakın buradan artırdım. Aradaki 4 tane roba ilmeğimi örüyorum. Şimdi geldim, hemen sağdan da bir tane artırıyorum. Ara ilmeklerimi örüyorum. Şuranın arka kısmı örüyorum. Evet, arkanın sol kısmına geldim. Hemen buradan da bir tane artırma yapıyorum. Ayracımı aktarıyorum. Şimdi 4 tane ara ilmeğimi örüyorum. Ayracımı aktardım. Şimdi soldan da bir tane artırma yapıyorum. O yüzden şu başına doladığım ilmeği düz olarak ördüm. Bu ikisi artırma ilmeklerim. Bunları örüyorum. Artırarak yaptığım ilmekler. 2 tanesini artırarak örüyorum. Şimdi kol için kaç tane ilmeğimiz vardı? 20 tane. Hemen 20 ilmeği de örüyorum. Artık kola da geçtik bakın. Arkayı ve arka robaları bitirdik. Şimdi kola geçtik. Şimdi burayı da hesaba katarak öreceğiz. Yavaş yavaş öne doğru geçiyoruz yani. Şu an 22 tane ilmeğimin olması gerekiyor. 2 tane artırdım. 2, 4, 6, 8, 9. Evet, 2 tane artırma ilmeğinden sonra 20 taneyi de ördüm. Şimdi bakın,
diğer roba noktasına geldik. Yani kol ile ön arasında olan roba noktasına geldik. Buradaki 4 tane ilmeği de örüyorum. 4. Önü örmeyeceğiz. Öne hiç geçmeyeceğiz. Şimdi koldan tekrar döneceğiz diğer kola kadar. Örgümü çeviriyorum. Hemen buraya ayrıcımı takayım. Şimdi bakın son ilmeği şöyle yaparak şöyle ikili gibi görünecek şekilde tutuyorum. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Başlangıç noktama kadar. Evet, şimdi başlangıç noktama kadar ördüm. Ayracımı aktarıyorum. Diğer kolu da burada hesaba katacağız. Yani bakın. Şimdi şöyle geldik. Şu noktaya kadar. Bu noktaya kadar ördük ya. Şimdi tekrar döndüm arka yüzden. Bu sefer de bu noktaya kadar öreceğim. Şimdi şuradaki 2 tane artırma ilmeğini örüyorum. Diğer kol içinde 20 tane ilmeği örerek ilerliyorum. Evet, arkada kolu da devreye kattık ve 20 tane ilmeğimizi ördük. Şimdi hemen ayracımı takıyorum. 4 tane de roba ilmeğini örüyorum. Ve örgümü çeviriyorum. Şimdi bakın. Arkadaki yükseltiye bakın. Yanlara doğru o yükseltiyi ne yaptık? Artırdık. Ön kısmında bakın hiçbir yükselti yok. Şimdi ne yapacağız? Bir kez böyle gidip geleceğiz. Bir sonraki sırada artık öne de gireceğiz. Şimdi burada da tabii ki ne yapmam gerekiyor? Artırma yapmam gerekiyor. Şimdi artık önden de artırma yapacağım. Hemen bakın şöyle ilmeğimi çektim. Buraya ayracım kalmamış şu an. Ayraçsız yapacağım. Anlarım zaten neresi olduğunu. Evet, bir tane artırmamı yaptım. Ara ilmeklerimi örüyorum. Geldim bakın sol tarafa. Sol taraftan da hemen bir tane artırmamı yapıyorum. Şu an kolu örüyorum. Koldaki ara ilmeklerimi örüyorum. Evet, geldim ayracın. Bakın bu kısmına. Burada olduğum için, solda olduğum için yani şurayı baz alarak sol diyorum. Bu robayı değil. Hemen şöyle bir tane artırmamı yaptım. Ara ilmekleri örüyorum. Hemen bir tane artırmamı yapıyorum. Şimdi arka ilmeklerimi örüyorum. Diğer roba noktasına kadar. Arka ile kolun roba ayrım noktasına kadar. Evet, arka ile kolun roba ayrım noktasındayım. Hemen bakın. Bir tane artırmamı yaptım. Aradaki 4 tane ilmeğimi örüyorum. Hemen bu taraftan da bir tane artırma yapıyorum. Şurada bir açıklık kalmış. Onu sonra dikerek kapatacağım o açıklığı. Ara ilmekleri düz olarak örüyorum. Kolla önün roba ayrım noktasına kadar. Evet, kolla önün roba ayrım noktasındayım. Hemen buradan ayracımı geçiriyorum. Ve 4 tane roba ilmeğini örüyorum. Şu bakın ikili gibi görüneni de tek olarak ördüm. Şimdi artık öne de geçtik. Bu aşamada ne yapıyoruz? Şuradan hemen bir tane artırmamı yapıyorum. Bir tane artırma yaptıktan sonra bakın burada şöyle ikinci ilmeğimi de düz ördüm. 3 4 5 tane ilmeğimi düz ördüm. Şu artırma ilmeğini saymazsak eğer 4 tane ilmeğimi düz ördüm. Şimdi 2 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Evet, şimdi örgümü çevirdim.
Diğer önün roba ayrım noktasına kadar bütün ilmekleri ters olarak öreceğim. Şunu şöyle bir aktaracağım da. Bu düz olduğu için ikili durmuyor. O yüzden şöyle yapacağız. Arkada kafam karıştı şimdi. Başına doladım. Düz olunca başına doluyoruz. Ters olunca arkaya doğru veriyoruz ilmeği. Şöyle ara ilmekleri örüyorum. 2 tane ters ilmeğim vardı. Onları arkada düz olarak ördüm. Diğer ilmeklerin hepsini ters olarak örüyorum. Ve 2 tane ters ilmeğimiz model için önemli. Şimdi ara ilmekleri ters olarak örüyorum. Diğer önün roba noktasına kadar bütün ilmekleri ters olarak örüyorum. Sadece 2 tane ilmeğimi arka sıra olduğu için düz olarak ördüm. Çünkü önde ters olmaları gerekiyor. Artırdığım ilmeği de örüyorum. Burada artırma yapmıyoruz çünkü ön sırada yapmıştık. Şimdi ön için şöyle 4 tane ilmeği ters olarak örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. 2 tane ilmek de önde ters olacak 2 ilmeği de düz olarak örüyorum. Ve bakın örgümü çeviriyorum. Şimdi şuradaki 24 ilmek hariç, bu modeli kuracağımız, burgu yapacağımız 24 ilmek hariç hepsini ne yapmış olduk? Artırma yapmış olduk. Şimdi artık yaka oyuntumuz bitti. Sıra başlangıcımızı hemen şöyle bir tane dolayalım. Pardon, dolamayalım. Bu ters ilmek olduğu için şöyle arkaya vermemiz yeterli olur. Şöyle arkaya verelim. Ve bakın ilmeklerimi örerek ilerliyorum. Şimdi biz sıra başındayız. Şimdi biz artırma sırasındayız. Çünkü arkada ne yaptık? Zaten ilmekleri örmüştük. Şimdi artırma sırasındayız. Bakın artırma noktasından hemen artırarak başlıyorum. Şimdi önün artırmasını yapıyorum. Bir tane ilmeğimi artırdım. Ara ilmekleri ters olarak örüyorum. Bundan sonra sadece ön yüzde roba ayrım noktalarında birer tane ilmek artıracağız. Arka yüzü örmeyeceğiz. İkinci sırayı da düz olarak öreceğiz. Şimdi bakın kol için bir tane artırdım. Kolun ara ilmeklerini düz olarak örüyorum. Şimdi kolla arkanın roba ayrım noktasındayım. Hemen bir tane artırmamı yapıyorum. Ayracımı aktarıyorum. 4 tane roba ilmeği hep sabit. Bunlarda herhangi bir artırma vesaire yapmıyoruz. Artırmaları hep onların sağından ve solundan yapıyoruz. Bakın bu ilmeklerim sabit. Sağından ve solundan yapıyorum. Ayracımı aktarıyorum hemen. Buradan da bir tane artırma yapıyorum. Arka için olan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Geldim arkayla kolun roba artırma kısmına. Hemen buradan da şöyle bir tane ilmeğimi artırıyorum. Ara ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Hemen şimdi diğer kola geçtim. Roba kısmındayım. Hemen bir tane artırmamı yapıyorum. Ara ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Evet, kolla önün roba ayrım noktasındayım. Hemen buradan bir tane artırıyorum. Ara ilmeklerimi örüyorum. Bu kısımdan da bir tane artırıyorum. Şimdi bakın geldik öne. Ön içinde önde artık döne döne öreceğiz. Artık bu kısımda örüyoruz yani. Artırmamı yaptım. Şimdi 5 tane düz ilmeğimi ördüm. Bakın son yaptığım artırma ile birlikte 5 tane mi bakalım. 2, 4, 6 tane pardon düz ilmeğimi ördüm. Şu 2 tane ters ilmeği ihmal etmiyorum.
Bu 2 tane ters ilmeği örüyorum. Bu daha sonra bize çok yardımcı olacak. Burgu için bizim yol göstericimiz olacak. Şimdi bakın şurada bir açıklık var. Bunu şöyle yapıyoruz. Şu 2 ilmeği, başına doladığım ilmek o. Birlikte örerek hem artırma yapmamış oluyoruz hem de açığı kapatmış oluyoruz. Bakın. Şimdi aradaki 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet, aradaki 24 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. En son ördüğüm 2 tersten sonra. Şimdi 2 tane ilmeğimi yine ters olarak örüyorum. Bu 24 tane ilmeğin sağında ve solunda ikişer tane ters ilmeğimiz olacak. Ara ilmekleri 1, 2, 3, 4 ve 5 tane örüyorum. Ve bu kısımdan da bir tane artırma yapıyorum. Ve bakın buradan da artırma yapmıştık. Artık sıra başımız burası oldu. Hemen ben sarı ayracımı buraya takıyorum. Çünkü en son arkada artırma yapıp döndük ya, o yüzden sıra başımız yer değiştirdi. Şimdi sıra başımız burası. Bir sıra ne yaptık? Robaların etrafından artırdık. Şimdi şöyle örgümüzü de bakın gösterecek olursak, yaka düşürmeyi yaptığımız için bakın arka kısım uzun görüyorsunuz. Ön kısım daha kısa. Yani şöyle bir görüntü olacak. Böyle yaka boynumuza yapışmayacak. Daha böyle aşağıya doğru güzel bir oyuntu vermiş olduk. Şimdi ne yapıyoruz? Bu sıra artırma yaptık ya. Şimdi bu sırada sarı ilmeğimi ne yaptım? Taktım. Bakın. Şimdi bir sıra artırma eksiltme yapmadan bütün ilmekleri düz olarak örelim. Bir de ben kaç tane ilmeğim var onu sizlerle paylaşayım hemen. Evet, artırmalardan sonra şimdi robamıza yaka oturtmasından sonra 2 sırada bir artırma yaparak devam edeceğimiz aşamada şu an ilmek sayılarımı söylüyorum. Kol için bakın 20 ilmek başlamıştık. Kol ilmek sayımız 26'ya ulaştı. Şu aradaki 4 tane roba ilmeğimiz sabit. Şimdi geliyoruz arkaya. Arkada kaç ilmekle başlamıştık? Bakın 26 tane ilmekle başlamıştık. Bakalım 26 ilmeğimiz kaça ulaşmış? Onları hemen bir sayayım. Örerek aynı zamanda düz örüyorum bu sırada. Bakın artırma yapmıyorum. Sadece düz örüyorum. Evet, arkayı ördüm. Arka ilmek sayımızda bakın 26 ile başlamıştık. Kaça çıkmış? 36'ya çıkmış. Şimdi şu aradaki roba ilmeklerini örüyorum. Bakalım diğer kolumuzda kolumuz gibi 20 ilmeğe ulaşmış mı? Fazla mı? Eksik mi? Bakalım kaç ilmeğimiz var. Evet, bu kolumuzda 26 ilmeğe ulaşmış. Ona da hemen 26 yazalım. Şu kolla ön arasındaki roba ilmeklerini de örüyorum 4 tane. Bakalım önde kaç tane ilmeğimiz var. Hemen önü de hem düz olarak öreyim hem ilmeklerimi sayayım, bakayım kaç tane olmuş. Evet, ön içinde 36 tane ilmekle başlamıştık. Burada da ilmek sayımız 38. Şimdi baktığımız zaman artık yaka oturtması bitti. Artık normal robayı 2 sırada bir örerek devam edeceğiz sadece ön yüzden. Bu aşamada ön ilmek sayım 38, arka ilmek sayım 36. Kollar 26'şar ilmek. Roba ilmeklerimiz zaten 4'er tane sabit. Şimdi bakın. Yine geldim sıra başına. Bir sıra düz örmüştüm değil mi? Şimdi tekrar artırmayla devam ediyorum. Bakın ayracın hemen başından bir tane artırma yapıyorum. Sağa doğru baktığı için sağa doğru çevirdim. Şu aradaki 4 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şimdi geldim bu tarafa. Buradan da şöyle bir tane artırıyorum. Hep ara ilmeklerimiz sabit. Robanın sağından ve solundan birer tane artırma yaparak örgümüzü devam ettireceğiz. Bir sıra artırma yapacağız, bir sıra düz öreceğiz. Bir sıra artırma yapacağız, bir sıra düz öreceğiz. Her sırada artırma yapmıyoruz. Yani 2 sırada bir artırma yapıyoruz. 2 sırada bir, bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu 8 noktadan, bu çizdiğim çizgilerin sağından ve solundan 2 sırada bir artırma yaparak şimdi ben belli bir aşamada öreceğim. Şu ön burgu için hazır olduğum. Evet, artırmalarımı yaparak ben belli bir mesafede ördüm. Dediğim gibi sadece bu dörtlü roba ilmeklerinin sağından ve solundan artırmalar yaparak ilerledim. Bakın
Şu kısım ön kısım. Bu kısım arka kısım. Şöyle baktığımızda zaten direkt yaka oyuntusu ne yapmış oldu? Oluşmuş oldu. Yani arkanın daha dik durması gerekiyor. Önün daha düşük durması gerekiyor. Şu görüntü bizim için çok önemli. Üzerimize giydiğimizde gayet güzel bir duruş olacak. Şimdi şöyle bakın. Önden sonra şöyle bakın, en son lastikten sonra, ters lastik ilmeğinden sonra 15 sıra olacak şekilde düz olarak ördüm ve artık burgu modelini vereceğim. Burguyu örmek için 15 sıra neden yaptım? Daha iri olsun istiyorum burgularım. O yüzden de 15 sıra ördükten sonra yapacağım. Şimdi bakın. Şöyle. Toplamda 24 tane ilmeğim vardı bu aşamada. 24 tane ilmeğim var. İlk 6 tanesini şöyle şişime aktarıyorum. Bakın, bunu şöyle öne veriyorum. Arkadan 6 ilmeği düz olarak örüyorum. Evet, 6 tane ilmeği düz olarak ördüm. Şimdi şu ayırdığım 6 ilmeği de şişime takıyorum. Şimdi bu 6 ilmeği de düz olarak örüyorum. Evet, bakın. 12 ilmek üzerinde işlem yaptık. 2'ye böldük. 6'sını öne verdik. 6'sını arkadan ördük. Daha sonra öne verdiğimiz 6'yı da ördük. Şimdi bakın. Şimdi geliyoruz. Burada da 12 tane ilmeğim kaldı. Şöyle 6 ilmeğimi aktarıyorum. Bunu arkaya veriyorum. Öndeki, bakın, şişte kalan 6 ilmeği düz olarak örüyorum. Burgumuzu hep bu şekilde yapacağız. Şöyle bir görüntü olacak yani. Şimdi arkaya aktardığım 6 tane ilmeği tekrar şişime alıyorum. Ve bu ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Evet. Şimdi bakın bu şekilde. Sonrasında şimdi bu aşamada birazcık böyle şişimizde darlık oluşuyor. Örmesi şu aşamada biraz zor ama sonraki sıralarda düzelecek. Şimdi kalan ilmekleri normal modelime uygun şekilde devam ettiriyorum. Şu arada 2 tane ters ilmeği model boyunca devam ettireceğiz. Bunu kesinlikle ihmal etmiyoruz. Kalan ilmekleri düz olarak örüyorum. Roba noktasına kadar. Roba noktasında düz örmem gereken sıradaysam düz örüyorum. Artırma yapmam gereken sıradaysam artırma yapıyorum. Bu şekilde modelimi belli bir uzunlukta devam ettireceğim. Bakın 2 sıra olmuş. O yüzden ne yapıyorum? Hemen artırmamı yapıyorum. Ayracımı aktarıyorum. Ara ilmekleri örüyorum. Bu şekilde modelimi devam ettiriyorum. Şimdi ben buraya kadar geleyim. Şu
Vurgu yaptığımız kısmın üzerinden örelim. Bir duruşunu hep birlikte görelim. Bundan sonrası zaten tekrar niteliğinde olacak. Artırmalarımıza yine devam edeceğiz. 15 sıra düz ördükten sonra vurgumuzu yapacağız. Bu şekilde ilerleye robamızı tamamlayacağız. Sonra beden kısmına geçeceğiz. Evet, roba kısmını artırarak belli bir uzunlukta ördüm. 2 tane 100 santimlik şişe taktım ve vücuduma denedim. Bu mesafe benim için yeterli oldu. Şimdi roba kaç santim, onun hemen bilgisini size vereyim. Şu kısımdan başlıyoruz. Şöyle ölçtüğümüz zaman robamız 24 santim uzunluğunda ve bu uzunluk benim için yeterli oldu. Şimdi artık bedenle kolları ayıracağız. Bu aşamada ilmek sayılarını da söyleyeceğim. Sıra başımız burasıydı. Şimdi bakın. Buradaki 4 tane ilmeğimiz var. Sabit roba ilmeğimiz. Bunun 2 tanesini bedene katıyorum. Bedende öreceğiz. 2 tanesini de kola katıyorum. Şimdi şöyle başka bir ipe kol ilmeklerini geçireceğim. Önce bedeni örüyoruz. Burada bakın hemen 2 tane roba ilmeğini kola katıyorum. Ardından kol için örmüş olduğum ilmekleri ekliyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet, 76 tane olan kol ilmeğimi buraya kadar getirdim. 74 tane zaten kol ilmeğim vardı. 2 tane buradan roba ilmeği ekledik. Şimdi 2 tane de buradan roba ilmeği kattım. Toplamda 78 tane ilmeği kol için bakın ayırıyorum ve bağlıyorum. Burayı normalde göstererek yapmıştım ama video çekmemiş. Tekrar söktüm, başa aldım. Şimdi burayı ayırdık. Arka bedende şurada en son 2 tane roba ilmeğimizi hesaba katıp örmüştük. Şimdi ne yapıyorum? Bu aşamada kol altından artırma yapmam gerekiyor. Kol altının daha düzgün ve nizami olması için. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane artırmamı yaptım. Şimdi geliyorum, bakın diğer robada kalan 2 tane ilmeğimi de hemen ekliyorum. Onları da şöyle düz örerek ekliyorum. Bakın şöyle bir görüntü var. Sonrasında arkada olan ilmeklerimizin hepsini düz örerek yine bedene katıyorum ve diğer kola kadar aynı işlemi örgüyle devam ettiriyorum. Diğer kolda yine kolları ayıracağız. Bedeni birleştireceğiz. Evet, arka ilmekleri de bedene kattım, ördüm. Şimdi geldik yine roba noktasına. Buradan da 2 tane ilmeği arka bedene katıyoruz. 2 taneyi kola katıyoruz. 4 tane roba ilmeğimiz var ya. Hemen şu 2 tanesini örerek bedene katıyorum. Ardından yine şöyle ayrı bir renkte ipi iğneme taktım ve bu kol içinde 2 tane buradan bir saniye roba ilmeği katıyorum. Ara ilmeklerden de 74 tane kol ilmeğimi ipime geçiriyorum. Evet, 74 ilmeği de geçirdim ipime, buradaki sarı ipime. Şimdi şuradan da 2 tane roba ilmeği ekleyeceğim. Toplam 78 tane ilmeğim olmuş oldu. Diğer kolla eşit. Şimdi bunu da şöyle bağlayıp ayırıyorum. Ne yapmış olduk? Kolları bakın. Şöyle göstereyim. Kolları ayırmış olduk. Yani bedeni döne döne öreceğiz. Bu noktada hemen koltuk altı kısmına, kol altı kısmına geldiğimiz için diğer kolda ne yapmıştık? Kol altından 6 tane artırma yapmıştık. Buradan da aynı işlemi yapıyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane artırmamı yaptım. Şimdi geçiyorum ön bedene. Ön bedene geçerken de şuradaki 2 tane roba ilmeğini de yine bedene katıyoruz. Sonra bedene geçiyorum ve beden ilmeklerimi örüyorum. Beden ilmeklerini örerken de şurada yine burgunun gerektiği noktada burgumu yapacağım. Onun dışında beden ilmeklerimi sayacağım. Şimdi kaç tane ilmeğim var? Hiçbir artırma, eksiltme yapmadan döne döne öreceğiz. Artık artırma olayımız vesaire bitti.
Şimdi düz örme kısmına geldik. Sadece öndeki burguda 14-15 sırada bir burgu işlemi yapacağım. Onun dışında herhangi bir numara yok. Lastik kısmına kadar dümdüz örüyoruz. Kazağınızın boyunun ne kadar olmasını istiyorsanız o kadar örebilirsiniz. Crop istiyorsanız ona göre örün. Orta boy istiyorsanız ona göre örün. Daha salaş bir şey istiyorsanız, daha böyle taytlarla vesaire giyilebilecek bir şey istiyorsanız ona göre uzatarak örebilirsiniz. Bundan sonrası sizin keyfinize kalmış. Ben sıra başına kadar şu noktalarda bakalım burgu yerim gelmiş mi? Evet, bir sıra daha öreceğim ben. O yüzden burguyu bu sırada yapmayacağım. Düz devam ediyorum. Sıra başına kadar. Evet, geldim sıra başıma. Şu kol altında artırma yaptığım noktadaki ilmeklerin hepsini düz olarak örüyorum. Bundan sonra bunları da düz olarak örüyoruz. Evet, bakın burayı da örmüş olduk. Bundan sonra burayı da düz olarak örüyoruz. Şimdi şöyle bir genel görünümünü gösterelim örgümüzün. Bakın bu şekilde şu alt kısımda bedeni görüyorsunuz. Bunu döne döne öreceğiz. Kollara dokunmuyoruz. Bedeni tamamladıktan sonra kolları öreceğiz. Şimdi ben birkaç sıra öreyim. Kaç tane ilmeğim var onu sayıp sizinle paylaşacağım. Beden kısmında toplamda kaç tane ilmeğe ulaşmışım hemen paylaşacağım. Kolları söyledim, 78'er ilmeğim var ama beden kısmına şimdi bakıp söyleyeceğim. Evet, şimdi kazağımızın beden kısmını ben belli bir uzunlukta ördüm. Ve bu uzunluk benim için yeterli. Şimdi santim olarak ölçüsünü vermeden önce şunu söylemek istiyorum. Şu burgulardan bakın, bir tane yarım burgum var. 1, 2, 3, 4, 5 tane tam burgum var. Bitişi de yine yarım burguyla yapıyorum. Ve santim olarak ölçüsünü vereceğim. Bu boyut size kalmış. Daha uzun da yapabilirsiniz, daha kısa da yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize bağlı. Şöyle katlanma kısmında düşünerek bakın, yakadan bitişe kadar 45 santim uzunluğunda, yakayı da sayarsak toplam o zaman da 51 santim oluyor. Şimdi hemen lastiğe geçeceğim. Lastiğe geçerken yine 3 milim şişle yapacağım lastiğimi. Lastiğimiz neydi? 2 ters 2 düzdü. Burada da aynı şekilde yapacağız. 2 ters 2 düz, ilmek azaltmayacağız. Bu arada beden kısmında benim 194 tane ilmeğim var. Azaltma eksiltme yapmadan direkt küçük şiş üzerinden, bir de lastik örgü devreye girince zaten otomatik olarak daralma olacak. 2 ters 2 düz olarak lastiğimi örmeye başlıyorum. Bakın, 2 düz ve 2 ters. Bu şekilde yakanın lastik kısmı 6 santim uzunluğunda. Bu kısımda yine 6 santim uzunluğunda öreceğim ve kapanışı birlikte yapacağız. Şimdi bu sırada 2 ters 2 düz olarak çeviriyoruz, ilmeklerimizi örüyoruz. Bir sonraki sıralarda ve diğer sıralarda tersleri ters, düzleri düz olarak örüp lastiğimizi tamamlayacağız. Evet, beden lastiğini tamamladım ilmek kapatma yöntemiyle. Kolunda bir tanesini yaptım. Bu şekilde salaş geniş bir kolumuz var. Yine aynı şekilde ilmek kapatma yöntemiyle şöyle göstereyim. Tamamladım. Şimdi bu ilmek kapatma yöntemini bu kolda göstereceğim size. O yüzden bu aşamaları göstermedim. Hem de bu kolumuza başlayalım. Evet, şimdi kol için ayırdığımız 78 tane ilmek vardı. Bunları ipe takmıştım. Şimdi şişime geçirdim. Bedende ördüğüm şiş. Aynı şekilde. Şimdi bakın, bu kısımdan ipimizi takacağız. Diğer kolu toplamda 88 ilmekle yaptım. O yüzden burada da 78 ilmek şimdi var. 10 tane de şu alt kısımdan çıkaracağım. Buralarda ayrıklık olmasın diye eşit miktarda çıkarmaya dikkat edeceğim. Şöyle bakın. Başlıyorum ilmeklerimi çıkarmaya. Bunu bağlayalım. Evet, birinci ilmeğimiz bu şekilde. Şöyle devam ediyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 şeklinde
Şöyle üst kısımlardan batarak ilmeklerimi çıkarıyorum. Dört tane oldu. 5 6 7 şuraya batalım. 8 şu kısım açık kalıyor. Buraya batalım. 9 bir de buraya batalım. 10. Şimdi toplamda 88 tane ilmeğim oldu. Bundan sonra hiçbir artırma eksiltme yapmadan direkt ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Bakın 88 tane ilmeğimi belli bir aşamada düz olarak öreceğim. Daha sonra kademeli olarak eksiltmelere geçeceğim. Eksiltmeleri de sizlere göstereceğim. Şimdi bu şekilde herhangi bir oynama yapmadan döne döne örüyorum. 88 ilmeğime sadık kalarak. Evet, şimdi ben kola ilmekleri takıp belli bir uzunlukta ördüm ve artık yavaş yavaş azaltmalara geçeceğim. Şimdi kaç santim ördükten sonra azaltmalara geçiyorum, onu hemen sizlerle paylaşayım. Şöyle bakın, tam 17 santim olmuş ve azaltmalara geçiyorum. Azaltmaları hep kol altından yapacağız. Şimdi hemen göstereyim azaltmaları nasıl yapıyorum. Bakın şöyle 2 tane ilmeğim sırada ya. Şöyle soldan giriyorum ikisinin içinden. Ve düz olarak örüyorum. Bu şekilde hiç azaltma yaptığımız ilmek anlaşılmayacak. Sonra yine örmeye devam ediyorum. 5 sıra ördükten sonra tekrar kesme yapıyorum. Bu şekilde kol boyunca toplamda 8 kez kesme yapıyoruz. Bakın diğer kolda ben o şekilde yaptım. Bakın. Hiç kesmelerim anlaşılmıyor. Bakın şukurda başladım kesmelere. Devam ettim ve toplamda 8 kez kesme yaptım. Toplam 88 olan ilmeğim 82'ye düştüğü zaman da lastiğe geçeceğim. Siz de bu şekilde kol boyunca 10 kez de yapabilirsiniz. Ve 4-5 sıra ördükten sonra yine bu kol altı mesafesine geldiğimiz zaman bir tane ilmek kesin. Yine 4-5 sıra örün. Aynı döngüyü tekrar ederek kolumuzu istediğimiz uzunlukta örelim. Daha sonra lastik kısmıyla devam edeceğiz. Lastik kısmında size detaylı olarak göstereceğim. Bu arada bakın, ilmek kapatma yöntemim farklı ve çok değişik ve güzel durdu. Onu da detaylı olarak sizlere göstereceğim. Evet, şimdi kolda gerekli azaltmaları yaparak kol boyunu bitirdim. 88 tane ilmekle başlamıştık. 17 santim ördükten sonra 4 sırada bir kesme yaparak tahmini olarak toplamda 8 tane kesme yaptım. 80 tane ilmeğe düştükten sonra da bakın, hiçbir eksiltme yapmadan sadece 3 milim şişe geçerek kol lastik kısmını hazırladım. Şimdi kol lastik kısmını belli bir uzunlukta ördükten sonra iğne ile ilmek kapatma yöntemini deneyeceğiz. Onun için de şöyle İtalyan lastik kapatmalı deniyor ona. Şöyle bir uygulama yapacağız. Bakın, düz olarak örüyorum. Dur çocuğum. Dur bakayım annem. Düz olarak ördüm. Bakın şimdi burada 2 ters 2 düz ya, bir ters bir düz mantığına erişmemiz gerekiyor. O yüzden şöyle arkadaki ters ilmeği alıyorum. Öndeki düzü geriye alıyorum. Bir tane düz ördükten sonra arkadaki tersi direkt ters olarak örüyorum. Bu şekilde ilmeklerin yerini değiştiriyorum bu sırada. Çok hareket ettiriyorsun masayı anneciğim, titriyor. Sonra bakın, düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sıradaki tersi ters olarak örüyorum. Bakın, bir düz bir ters, bir düz bir ters. Şimdi tekrar bir düz örüyorum. Bakın, ardından düz geliyor. Bu düzü ne yapıyorum? Hemen geriye alıyorum ilmeğimi. Ters ilmeği öne alıp ters olarak örüyorum. Şimdi bu sırada ilmekleri bu şekilde bir ters bir düze çeviriyoruz ki o iğne ile ilmek kapatma yöntemine uygun hale gelsin diye. Bakın, bu şekilde bütün ilmeklerimi bir ters bir düz olarak ayarlıyorum. Sıramı tamamlıyorum.
Şöyle bakın direkt yerini değiştirdim. Ve titretme kızım masayı. Ve ters olarak örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar aynı işlemi yapıyoruz. Evet, bir ters bir düz olarak ayarladım ilmeklerimi ve tekrar sıra sonuna geldim. Bu aşamada şöyle bir işlem yapacağız bakın. İpim önde, ters ilmeği örmeden şişime aktarıyorum. Düzü düz olarak örüyorum. İpim önde, tersi şöyle örmeden şişime aktarıyorum. Düzü düz olarak örüyorum. İpim önde, tersi örmeden aktarıyorum. Düzü düz olarak örüyorum. İpim önde, ters ilmeğimi şöyle örmeden direkt aktarıyorum. Düzü düz olarak örüyorum. Bu sırada yapacağımız işlem bu. Ters ilmeği örmeden aktar, düzü düz olarak ör. Ters ilmeği örmeden aktar, düzü düz olarak ör. Şimdi sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlayalım. Evet, şimdi aynı işlemi sıra sonuna kadar devam ettirdim. En son bakın tersi örmeden atladım ve ipimi şöyle uzunca bıraktım. Şimdi ilmek kapatmaya geçiyorum. Bakın. Bu arada şu simli ipi kestim. Simli ip çünkü aralarda çok dolanıyor. İğneyle zor oluyor. Bakın. Sırada düz ilmeğim var. Düz ilmeğin içerisine direkt girdim. Şimdiden çıkarıyorum. İpimi şöyle diker gibi çektim. Arkaya doğru çekiyorum. Şimdi bakın sırada bir ters ilmek var. Ters ilmeği atlıyorum. Düzün içerisinden şöyle ön kanadından giriyorum. Bu şekilde girdim. Sonrasında bakın arkadaki ters ilmeği şöyle ters örer gibi içerisinden girip iğnemi aldım. Sonrasında şu düz ilmeği atlıyorum. Sıradaki bakın ters ilmeğe arkadan bu şekilde giriyorum. Ve çekiyorum. Şimdi bakın sırada düz ilmek var. Düz ilmeğe şöyle önden düz örer gibi girdim. Düz ilmeğimi şişten çıkarıyorum. Arkayı sabitliyorum. Ardından tersi atlıyorum. Şu sıradaki düz ilmeğe içten giriyorum. Dedim. Çok güzel yapmışsın anneciğim. Harika. Bu şekilde bir görüntü oluşuyor. Görüyorum seni. Ardından sıradaki ters ilmeğe şöyle arkadan ters örer gibi girip şişimden çıkarıyorum. Düzü atlıyorum. Terse şöyle arkadan giriyorum. Ve sıkıştırıyorum. Bak bu kalbimi. Sonrasında bakın düz ilmeğe giriyorum. Şimdiden çıkarıyorum. Bakın şimdi yesinime. Ters ilmek var. Tersi arkadan örer gibi girdim. Şişten çıkardım. Şöyle arkadan diğer ters ilmeğe giriyorum. Ve benim yesinime baksın. Sıradaki düz ilmeğe bakın direkt girdim. Şimdiden çıkardım. Yesinime bakabilir. Tamam baksınlar anneciğim, göstereceğim senin resmini. Evet, bu şekilde aynı işlemi sıra sonuna kadar devam ettiriyoruz. Eğer bu kafanızı karıştırırsa normal bildiğiniz klasik yöntemle de kapatabilirsiniz. Ver anneciğim. Evet kızım resim yapmış sizlere. Çok güzel olmuş anneciğim. Harika. Bravo kızıma. Ah. Evet, sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrar edip lastiğimi kapatıyorum. Evet bakın sıra sonuna geldim. 2 tane ters ilmeğim var. Ortada bir düz ilmek var. Şöyle tersten girdim. Diğerinin arkasından batıyorum. Sonrasında bakın arkadan girmiştik. Şöyle öndeki ilmekten giriyorum. Diğerini de devreye katıyorum. Ardından da şöyle içten göndererek kapatıyorum. Sonrasında şuralardan
sabitliyorum ve içe doğru gönderiyorum. İçte de düğümleyip kapatacağım. İlmeklerini vesaire temizleyeyim şimdi. Kazağımızın son şekliyle karşınıza geleceğim.